Kanalımda WhatsApp Web ile ilgili 2-3 tane video vardı. Bazı şeyleri sizlere anlatıp göstermeye çalışmıştım. Orada yorumlar kısmından bana ulaşarak bazı sorularınız vardı. Bunların içerisinde en çok sorulan soru da silinen WhatsApp mesajları nasıl geri getirilebilir? Şimdi ben size onu göstereceğim arkadaşlar. Yalnız başlamadan önce bir uyarıda bulunmam gerekiyor ve sizlere bazı şeyleri hatırlatmam gerekiyor. Eğer silinen WhatsApp mesajlarınızı geri almak istiyorsanız sadece ve sadece WhatsApp'ın kendi içerisinden bu işlemi yapabilirsiniz. Yani harici bir uygulama indirerek veya Google'da arama yaparak eğer bu işlemi yaptığını söyleyen bir şeyler var da siz onları uygulamaya çalıştıysanız sizin telefonunuzdaki WhatsApp mesajları belki de başkalarının eline geçmiş olabilir. Çünkü WhatsApp uygulamasının içerisindeki yapılacak işlemin haricinde hiçbir yerden WhatsApp mesajlarınızı geri getiremezsiniz. Şimdi bu işlemler yapmaya çalışırken dediğim gibi birçok kimse bu hataları yapıyor. Ben bu yüzden bu videonun giriş kısmını biraz uzun tutmak istiyorum arkadaşlar ve hatırlatmam gereken birkaç şey daha var. Yapacağımız işlem aslında çok basit. Onu birazdan zaten göreceğiz. Ama siz bu işlemi yapmaya çalışırken yaptığınız hatalar sizlere zarar verebilir. Birileri sizin bilgilerinizi belki eline geçirmiş olabilir. O yüzden başka uygulamalara kesinlikle bakmayın. Şimdi bu silinen WhatsApp mesajlarını bazıları iyi niyetle geri getirmeye çalışıyor. Bazıları da iyi niyetli değil arkadaşlar. Açıkça bunu söylemem gerekiyor. Nereden biliyorum? Neden böyle söylüyorum? Çünkü WhatsApp web uygulamasını anlattığımda aslında WhatsApp web uygulaması WhatsApp'ın kendi geliştirmiş olduğu bir özellik. Harici bir şey değil. WhatsApp'ta bildiğiniz gibi kendi ürettiği bir özellik üzerinden sizlere casusluk yapmayı göstermez. Buna izin vermez. Bana gelen yorumlarda WhatsApp web uygulamasını biz anlattığımızda insanlar şöyle bir algıda olmuşlar. WhatsApp web ile başkalarının yani başkasına ait izinsiz bir şekilde WhatsApp mesajlarını kendilerinin görebileceğini düşünmüşler ki yapanlar da var. Bunu yaparsanız hem suç işlemiş olursunuz. Bunu zaten WhatsApp da istemez. Eğer öyle bir şey olmuş olsa WhatsApp ülkemizde kullanımı yasaklanırdı arkadaşlar. Bu şekilde yapıp başkalarının WhatsApp mesajlarını ele geçirmiş olanlar var ve bunu yaparken de bana yorumlarda geliyor. İşte ben oraya giriş yaptığım zaman başkasının cihazına girdiğim zaman yukarıda bildiri gidiyor. Karşı cihaz benim girdiğimi biliyor falan diye. Orada da soru sorulmuş. Bunlar normal çünkü dediğim gibi bu WhatsApp'ın geliştirmiş olduğu bir casusluk uygulaması değil. Aksine bizim işlerimizi kolaylaştırmak için yapmış olduğu bir özelliktir arkadaşlar. Bunu da buradan söylemek istiyorum. O videolarımızda söyleyemedik. Şimdi bunu da söylemek istiyorum ki şu videoyu izlemeye gelip de WhatsApp mesajlarını yani silinen WhatsApp mesajlarını geri getirmek isteyen iki grup var. Siz de bunlardan birisisiniz zaten eğer bu videoya geldiyseniz. Silinen WhatsApp mesajlarını, kendi telefonunun WhatsApp mesajlarını geri almak isteyen iyi niyetli insanlar var. Ve bir de başkasını takip edip de onların WhatsApp mesajlarını alıp onları izlemek isteyen yani görmek isteyenler var. Arkadaşlar bunları yapıyorsanız hem suçtur, biz bunu öğretmiyoruz size. Bu bir suçtur, yasal olmayan bir şeydir ve yaptığınız şeyde yani ciddi zararlar görebilirsiniz. Hem yasal olarak hem de dediğim gibi eğer farklı bir uygulamalarla bunları yapmaya çalışıyorsanız sizin bilgileriniz, verileriniz belki de başka birilerinin ellerine geçti. O yüzden iyi niyetliyseniz verilerinizi yani silinmiş mesajlarınızı geri almak istiyorsanız çok kolay. Bu WhatsApp'ın içerisinde bir şey var. Birazdan göstereceğim zaten. Bunu yapabilmeniz için yapmanız gereken birkaç ayar var. Onları yaptıktan sonra zaten yedekleme bunun adı. Yedekleme yapacaksınız WhatsApp'ta. Yedeklemenin sonucunda ilerleyen zamanlarda olur da telefonunuzu değiştirebilirsiniz. Olur ki mesajlarınız silinmiş olur. O zaman bunları geri alabiliyorsunuz. Tekrar uyarmak istiyorum. Aslında anlatacağım çok basit bir şey ama siz bu mesajları geri almaya çalışırken, telefonun mesajlarını geri getirmeye çalışırken kendi mesajlarınızı başkasına göndermiş olabilirsiniz. Bu işlem sadece WhatsApp'ın kendi içerisinden yapılabilecek bir işlemdir. Ben şimdi sizlere onu göstereceğim. Bu uyarıyı yapmak istedim çünkü bana gelen yorumlarda hep iyi niyetli olmayan insanlar bana ulaşmış. Hatta videoyu bile kaldırmayı düşündüm bu yüzden. Arkadaşlar yapmayın. Bu suçtur ve siz zaten er geç yani takip ettiğiniz kişi tarafından da yakalanacaksınız. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tür şeylere bulaşmayın, girmeyin, uğraşmayın arkadaşlar. Şimdi ben sizlere WhatsApp mesajları silinmişse eğer nasıl geri alabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Ondan kısaca bahsedeceğim. Tabi nasıl yapıldığını bahsetmeden önce benim de bir isteğim var sizden arkadaşlar. Kanalımızda birçok videolar çekiyorum. Beğeni oranları ve abone olma oranları gerçekten çok düşük. İzlemeler çok yüksek ama beğeni oranları çok düşük. Rica ediyorum bana destek için kanala abone olup videomuzu da beğenirseniz memnun olurum. Şimdi incelememize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi WhatsApp'a girdik. Burada yukarıda 3 noktalı yere tıklıyoruz ve buradan ayarlara gireceğiz. Burada sohbetler yazan yere giriyoruz. Telefonumuzu aşağıya doğru kaydırdığımızda burada sohbet yediği yazan yere tıklıyorum. Buraya bastığım zaman artık bütün ayarlamaları buradan yapacağız. İstersek şu anda yedekleme yapabiliriz. İstersek de birazdan göstereceğim yerde şurada zaten belirli periyotlarda bu yedeklemeleri hangi tarihler aralığında yapılacaksa onları seçip ayarlayacağız. Burada dediğim gibi istediğimizde istersek şimdi yedeklemeyi yapabiliriz.
Olur da siz periyot dışına çıkıp o anda bir yedekleme yapmak isteyebilirsiniz. O zaman buraya girerek orayı da yedeklemiş olacaksınız. Bakın burada ne zaman yedeklenmiş. Bütün bilgiler burada çıkabiliyor. En son yedeklemeyi gösteriyor. Google Drive'a yedekleniyor. Ve şurada biraz daha yaklaştırayım. Uçtan uca şifrelenmiş yedekleme var burada. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Buraya bastığımızda eğer bu şekilde yaparsanız bir şifreleme oluşturuyor. Yani şifre oluşturacaksınız. Bu şifre girilmeden, bakın, bu şifre girilmeden artık mesajları geri yüklediğinizde dahi kimse açamıyor. Eğer Google Drive'ınıza ulaşmış olsalar bile Google yedeğindeki bu mesajlarınıza birisi başka bir yerden ulaşırsa mesajlarınızı kesinlikle okuyamıyor. Bu şifreyi bilmesi gerekiyor. Biraz daha aşağıya indiğimiz zaman ben hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Google Drive ayarlarımız var burada. Burayı zaten aktif olarak göremiyoruz şu anda ben işlemleri tamamlamadığım için. Google Drive yedekle aylık olarak demiş. İşte burası bizim az önce size bahsettiğim periyot alanı burası. Ne kadar zamanda ne kadar sürelerde yedeklenmesini istiyorsanız buradan yapıyorsunuz. İşte aylık, günlük, yıllık, işte haftalık hangisini seçerseniz o periyotlarda düzenli olarak mesajlarınız yedeklenecek. Eğer siz dediğim gibi az önceki dediğim gibi eğer hemen yedeklenmesini istediğiniz bir durum olduğunda buradan yedekle yazan yere bastığınızda bu işlemi o anda da hemen yapabiliyorsunuz. Google hesabınızın ismi burada çıkıyor. Hücresel veri ile yedeklenmesini istiyorsanız eğer arkadaşlar bakın burada bende kapalı. Bunu da açıyorsunuz. Yani mobil veriden bu yedeklemeyi yapıyor. Eğer kapalı olursa sadece Wi-Fi bağlı olduğunda bu işlemi yapıyor. Ben de kapalı. Wi-Fi'ye bağlandığım zaman o zaman yedeklemesini istemişim yani. Alt tarafa baktığımızda videoları dahil et. Eğer bu seçeneği açmazsanız videoları dahil etmiyor. Ama burada resimlerinizi eğer kapalı olursa resimlerinizi ve sadece yazılarınızı, yazılmış mesajları kaydediyor. Burayı açarsak da videolarda arşive yedeklenmiş oluyor. Ve eğer siz telefonunuzu oldu da kaybettiniz veya farklı bir telefondan WhatsApp'ınızı açmak istediğinizde sıfırlanmış bir şekilde ekran geleceği için yedekten geri almak istediğinizde işte bu sistem size o zaman fayda olacak. Az önce videonun başında da söylemiştim. Kötü niyetliler bunu kullanamaz arkadaşlar. Artık bana kızanlarınız da olacaktır belki biz bunu aramıyorduk diye. İşte kötü niyetliyseniz bu sizin işinize yaramaz. İyi niyetli bir insan kendi mesajlarını oldu da ileride kullanmak isterse bu şekilde işlem yapıyoruz. Videoyu izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.